Dostlar hepiniz yeni videoya hoş geldiniz. Abi beklediğiniz şeyi yapıyorum. Gördüğünüz gibi sıfır bir hesap. Direkt dereceliye daldık. Sıfırdan Master'a oynuyoruz abi. Bu seriyi beğeneceğinizi biliyorum. Şimdiden abi kanala abone olun. Serinin devamını kaçırmayın. Burada bir zil butonu var. Abone olduktan sonra zil butonunu açarsanız her video yüklediğimde yeni videodan haberdar olursunuz abi. Videolara like atarak daha çok kişiye ulaşmasını sağlayabilirsiniz. Gelin sıfırdan Master'a nasıl kasıyorum birlikte izleyelim abi. Maçımız da buldu. İlk maçımız hayırlı olsun. Bu arada şöyle bir şey yapacağım. Kaybedene kadar İlk 3 dalga Medium'umu biriktireceğim ve 3. dalgada vahşi göndereceğim. Taktiğimiz bu olacak. Tiplerimiz göstereyim hemen. Yani bronz rakipler, silver bitirmişler. Daha ayarları bile yapmadım abi bak. Oyun müziği geliyor arkadan. Peki ne oynayacağız? Ne oynayalım? Şuna bir anladım diyelim. Büyücü var. Yola mı başlasak? Sert mi başlasak oyuna? Ya da şöyle yapalım. Ben oyuna yeni başlamış gibi şey yapalım. Yeni başlayanlar nasıl kolayca rank atlayabilir? Kale var abi burada. Şimdi bu kaleyi alırsanız bir kere late game oynamak zorundasınız. Onu söyleyeyim. Takım arkadaşım Evrim aldı bu arada. Şimdi kalemizi aldık. Ekranda çok pop-up var. Şimdi Sakura başlangıcı gördünüz zaten. Şunların bitkini kaldırdım. Şu güzel. Proton ve arı vız vız vız. Bu arada arı vız 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 benim ana hesaba 1000 cevher göndermiş. Ona da teşekkür ederim. Video izliyorsan ben gönderdim diyebilirsin. Bilmiyorum YouTube'daki nickinle. Teşekkür ederim sana da. Şu başlangıç daha iyi gibi. Şimdi Sakura başlangıcı yapacağız dedik. İlk 3 wave dediğim gibi medium'umu biriktireceğim. Direkt hazır verdim. Ne başlamış? Yeşil şeytan başlamış. Rakibimiz de burada. Ben hemen bir ayarları yapayım dostlar. Özel müzik 0. Müzik 0. Arayüz sesleri, ana ses. Sizler 12 kalın. Uygula. Tamam. Ayarlar. Görüntü nerede? Video. Burada dikey senkronizasyon kapalı. Sezonluk kapat. 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 Kalsın. Kalsın. Yüksek. Tamam. Böyle iyiyiz. Bir tane işçiyi sıraya koymuştuk. 2 yapalım onu. Otomatiğim açık kalmış dostlar. Tamam. Bu maç yapamadık onu. Diğer maçlara nasipmiş. Rakibim medium biriktiriyor. Neden medium biriktiriyorsun kanka? Pyro oynuyorsun. Rakibimize geçirdik. Solucan göndererek ikinci dalgada minik şeytan geçiriyormuş. Onu da görmüş olduk. Takım arkadaşım da Pyro oynuyor. Biz geçirsek bile hiç önemli değil. Bizi tutacaktır. Şimdi tabii ki yine de geçirmek istemiyoruz abi. Wave'i ikiye bölmek adına artık buraya bir tane, hatta şunu satıp bir tık geriye koyabiliriz. Neden? Çünkü bu menzilli olduğu için önce karşılayacak. Buradan gelirken artık vız vız onları sağa çekecek. Wave'i ikiye bölmüş olacağız. Üçüncü dalgada geçiremiyorum rakibime. Yeşil şeytanın güçlü olduğu bir dalga. Dolayısıyla biriktiriyorum, göndermiyorum medium'u. Kral upgrade'i de basabilirdim. Rakibim burada solucan gönderdi. Neden bilmiyorum. Bu ne demek? Dördüncü dalgayı tutarım demek. Dördüncü dalgada bir tane slime lavrası koyacağız. Olabildiğince fazla işçi olmak istiyorum. Burada bu arada bir tane ejderha kaplumbağası göndereceğim. Yine income gönderiyorum dostlar bak. Gelir odaklı gönderiyorum. Ama neden mesela ejderha kaplumbağası? Çünkü minik şeytanı var. Minik şeytanı büyü hasarı vuruyor. Ki kendisi tank. Yani DPS bile değil. Dolayısıyla az hasar vuracaktır. Olabildiğince zaman kazandıracaktır bana dördüncü dalgada. Burada bir tane de solucan gönderebilirim ama göndermeyeceğim. Neden? Solucan gönderirsem muhtemelen minik şeytanı ilk solucan tanklayacak. Ben ejderhanın tanklamasının garanti olmasını istiyorum. Dolayısıyla göndermedim. Bakın. Burada bana zaman kazandırdı. Kaç saniye? Belki 2 saniye kazandırdı, anladınız mı? Burada minik şeytanın bir an önce ölmesini istedim. Ki hani ekstradan bir şey yapmadım. Zaten income gönderecektim. Solucan göndermek yerine kaplumbağa gönderdim. Şansımı denedim. Baktık burada kötü mü? Kötü de durmuyor.
Geçireceğiz gibi duruyor. Geçirdik. Ben tuttum. Takım arkadaşım geçirdi. Sakura'mız ölmedi. Gördüğünüz gibi 5 tane tavuk geçirdi. Ben zaten şu an öndeyim. Dostlar. Peki Medium'umuzu neye harcayacağız? Şimdi 5. dalga, önce ondan bahsedeyim. 5. dalgada ne gönderdiğimin çok da önemi yok. Yine ejderha kaplumbağa gönderebilirdim. Ancak 5. dalgada boss en önden gittiği için tank göndermeniz ne yazık ki fayda sağlamıyor. Burada bir tane arı, bir tane işçi yapacağım. Normalde param mesela bunu geliştirmeye yetiyordu. Ama bunu geliştirseydim eğer işçi alamıyordum. Şöyle birazcık kameramı düzelteyim. Dolayısıyla göndermedik. Ne yapacağız? 6. dalgada göndereceğiz abi. Planımız o yönde. Burada wave'i 2'ye böldük. Zaten Sakura'mız sol tarafı hızlı bir şekilde temizleyecektir. Bu sağ taraftan da zaman kazandık ki burada ölmeyecek yani. Sıkıntımız 6. dalga. Burada 190 medium olmamız önemli. Rakibimin DPS'i sadece kurt. Dolayısıyla burada artık vahşiyi gönderebilirim. Ki zaten rakibim tutmakta zorluk çekiyor. İnkam göndermeme rağmen. Burada otomatik güce de alabilirsiniz direkt. Burada hatta krala da dokunuyoruz. 186, 190 olacak. Bunu koyduktan sonra artık rahatlıyorum. Sakura 6, 7, 8'de sıkıntı abi. Yani özellikle 7'de inanılmaz güçsüz. Burada ne yazık ki yetmedi. Dolayısıyla slime lavrası yapıp işçi basacağız. 40 olacakmış. Şimdi 40 olunca ne göndereceğiz? Yine income odaklı olsun diye kertenkele göndereceğiz. Zaten burada biz rakibe yine deleceğiz abi. Gördüğünüz gibi mesela takım arkadaşımla hiç konuşmuyorum. Takım arkadaşımla iletişimim sıfır. Sadece tek başıma oynuyorum ki zaten şimdiden shutdown vermeye başladım. Rakibim random tuşlara bastı sanırsam. Burası kötü bir ikiye bölme işi. Burada Sakura'm ölecektir. Yok, ölmedi. Gayet iyi. Biz geçiriyoruz muhtemelen. Vahşiyi tutamaz. Rakiplerim eksi 35'e artı 5 olmasına rağmen neredeyse full geçirdi. Oo, takım arkadaşım da geçirdi. Burada kralları %50 cana düşecektir. Şimdi önemli olan takım arkadaşımın keşke medium'u olsaydı. Yine buradan otomatik geliri alayım ben. Kahvemizi içelim. Şimdi burada artık şu hareketi yapmam gerekiyor. İkincisini koymayacağım. Burada şimdi artı 152 değerdeyim abi. Neden artı 252 değere çıktım? İşçi de alabilirdim. Çünkü abi ben Sakura'mın ölmesini istemiyorum. Sakura'm buff kazansın istiyorum. Ölsün istemiyorum. Dolayısıyla artı değere çıktım ki garanti olsun. Ki zaten burada rakibim yine income gönderdi. Bu ne demek? 4 tane işçi alabilirim demek. 4. dalgayı tutarım diye tahmin ediyorum. Bir de wave'i 2'ye böldük ama tam 2'ye bölemiyoruz. Orada Sakura'nın hasar yemesi çok yüksek ihtimalde. Bunun da olmasını istemedim. Sakura tanklasın istemedim. Dolayısıyla wave'i böldük. Şimdi burada rakibim yine geçirdi. Takım arkadaşım da geçirmiş. Gayet iyi. Bakıyorum abi, rakibime baktım. Neyi var? Darbe hasarı var. DPS'i sadece delme. O da neden? Kurttan dolayı. Onun dışında yine şey yok. DPS yok. Dolayısıyla burada Dino göndereceğim. Neden? Çünkü doğal hasar, doğal zırhı var. Doğal zırhı olduğu için Shift'e de koyabilirdim. Koymadım. Gördüğünüz gibi mesela 2 tane daha işçi alabiliyorum. Burada Sakura tanklayacak mı? Tanklayacak abi. 8. dalgada tanklayacaktır. Ancak burada Sakura tüm kobraları tanklamayacak. Sadece 3 tane falan tanklayacaktır. Neden? Çünkü konuşamıyorum. Dizilimi ona göre ayarladık. Dizilizimizi. Dilim dönmüyor. Neyse, o kelimeyi söyleyemedim. İnat etmeyeceğim. 2 tane de bu arada solucan göndereyim. Çünkü neden? Zayıf olduğu bir dalga. Burada zaten bunlar tanklayacaktır bayağı bir. Rakibin minik şeytanı var. O bayağı bir tankladı gördüğünüz gibi. Tank açısından güçlü olduğu bir dalga.
Ama DPS'i yetersiz olacağı için her türlü geçirecektir. Bu arada bakmayı unuttuk ama birazcık tanklamış. Gördüğünüz gibi rakibimiz yine geçirdi. Bu arada ayar olarak ne farklı bilmiyorum ama oyunum şu an daha güzel duruyor. Gölgelerden dolayı galiba diğer Steam hesabında gölgeleri kapatmıştım sanırsam. Galiba o yüzden. Oyun bitti herhalde dostlar. İlk winimizi aldık. Bitmemiş. Otomatik gelirim hala açık. Burada yine artı değerdeyim. Ancak bir tane trend koydum. Peşine de bir tane arı koydum. Garanti olsun, zaten oyunu önde götürüyoruz. Muhtemelen burada göndersem oyun biter. Ama 10. dalgaya göndermek daha iyi olur çünkü gerçi bunun da kurtu varmış. İki tarafta da kurt var. 10. dalgada kurt güçlü. Gönderme edebiliriz ama dediğim gibi işçi sayısında çok yüksek olduğumuz için bu maç çok rahat bitecektir. Takım arkadaşım göndermiş, onu görmedim. Benim dağınıklığıma geldi. Dikkat dağınıklığıma geldi. Sıkıntı yok. Yine income'ımız açık şekilde de geçiriyoruz. Çünkü neden? İşçi sayımız çok fazla. GG diyebiliriz burada. İlk maçımızı kazandık. Sakura'mız hiç ölmedi. Gayet güzel. Hemen bu ne kanka? Epic Games'te oynuyorum. Yani ilk defa gördüm böyle şeyler olduğunu oyunda. 3 tane achievement aldık ama çok iğrenç bir efekti. 56 puan vermiş bu arada. Şöyle ilk günümüzü aldık 56 puan ile. Diğer maç bulsun. Görüşürüz dostlar. Evet, ikinci maçımızı da buldu. Birazcık uzun sürdü. 1,5 dakika falan bekletti bize. Şimdi yine kale oynayacağız. Yine income açık şekilde oynayacağız. Stratejimiz aslında şeyi göstereyim ya. 3. dalgada vahşi göndermeyi göstereyim. Dolayısıyla bu tur onu yapmayacağım. Tabii ki açılışımıza göre değişecek ama birazcık daha hani yeni başlayanlara fikir olsun diye. Sonuçta bir taktik oyunu oynuyorsunuz. Tower Defense taktik oyunu. Burada ne alalım? Mesela açgözlü alabilirsiniz abi. Oyuna yeni başladıysanız açgözlü de gayet güzel. Burada hepsinin tikini kaldırdım. Mesela Pyro başlangıcı var. Push var. Sanırım şu kötü bir başlangıç olmaz. Şöyle bir başlayalım. Oyuna yeni başladıysanız bazukanız geldiyse bazukayı alın abi. Bunu da Pyro'ya çevirin. Sonrasında 4 tane işçiyi sıraya koyun. Şimdi ben burada tabi mityumumu biriktireceğim. Hiçbir şey basmıyorum. Hazırımı verdim. Mityumum duruyor. 3. dalgada bir tane vahşi göndereceğim ve rakibe geçireceğim. Bunu tutabileceğini sanmıyorum rakibimin. Özellikle oyuna yeni başlayanlar bunu tahmin etmeyeceklerdir, bilmeyeceklerdir. Oyuna yeni başladıysanız eğer bunu deneyebilirsiniz. Bu arada dostlar, dediğim gibi hani bu serinin daha çok kişinin önüne çıkması ve bana destek olmanız için videoyu beğenmeniz çok önemli. Abone olursanız diğer videoları kaçırmazsınız. Bu serüvene birlikte başladık. Yani birlikte rank atlayacağız. Bu hesapta belki şey de yapabiliriz. Sizlerle de oyun atabiliriz. YouTube Davy Jones olarak nickimi koydum. Oyundan arkadaşlık isteği atabilirsiniz. Aynı elolarda olursak eğer, yakalarsak birbirimizi, oyunda girebiliriz. Onu da söyleyeyim. Arkadaşlarım da başladı bu oyuna. Onlarla da pire girebiliriz. 2 kişi nasıl oynanır onu da gösterebilirim. Öyle şeyler yapabiliriz abi bu hesapta. Ya da direkt hızlı hızlı rank atlayıp bu serüvende nasıl rank atlanıyor onu da gösterebiliriz. Tamamen hani spontane gelişecek bu hesap. Ama sonuç aynı olacak. Master'a kasacağız. Rakibim ne göndermişti? Shift Tab bu arada biliyorsunuz. Özür dilerim. Tab Space. Rakibi görebiliyorsunuz. Rakibin neyi vardı? Kraliyet Muhafızı. Buradan bakabilirsiniz. Şimdi Ölümün Efendisi koymuş diğer arkadaş da. Bu cash out, kasa ödemesi oynadığı anlamına geliyor. Çünkü 265 gold bu. Koyamaması lazım normal şartlarda. Gördüğünüz gibi bu arkadaş bana gönderiyor. Göndermedi bu tur. Biriktirdiğinden değil, işçisi yok. Mityumu yetmedi. Şimdi burada dediğim gibi yine işçi aldık. 60 mityumumuz olunca da paralı asker göndereceğiz. Burada ne yazık ki 50 golda ulaşamadığımız için bir işçi alamıyoruz. Kalsın şimdilik. Bir tane de bazuka yanına koyalım. Bunu da Zeus'a çevireceğiz ileride.
Şimdi dediğim gibi vahşimi gönderdim dalga 3. Evet, gelir kazanamadım. Gold kaybettim mi? Kaybettim. Ama burada rakibime geçirince rakibim hem gold kaybedecek hem de biz oradan gold kazanacağız. O yüzden mört olacak. Şimdiden söyleyeyim yani. Dördüncü dalgada işçi alayım. Bakın şimdi dostlar. Burada rakibi deliyorum. Yani bana bakmamıza gerek yok. Solcan göndermiş. Çünkü neden işçisi yoktu. Bu arada çok emin konuştuk geçireceğiz diye ama çok da iyi bir geçirim olmayacak gibi duruyor. Ama yine de geçirdik mi geçirdik yani hani dediğimiz şeyi de yaptık. %38. Bunu her rakip yapabilirsiniz. Kasa ödemesi oynamadığı sürece. Şu arkadaşı yapılmazdı mesela. Hop buradan otomatik gelirimi bir anda açtım. Proton'a paramız yettiği için proton koyduk. Çok önemli bir şey değil. 7 işçi olduk. Bundan sonrasında zaten işçi sayımızı artıracağız yavaş yavaş. Bir işçiyi hatta şimdiden sıraya koyabilirim. 5. dalgada Pyro yok edecek. 85'e de bir tane rüzgar kartalı koysam yeterli olacaktır. İleride de bunu menekşeye çevireceğiz. Şimdilik bir tank olsun istedik. Burada bu arada otomatik göndermeden kertenkele göndermek kötü. Çünkü bu uzak mesafeden az hasar alıyor. Bunu değiştirmişler mi? İnşa edildikten sonra her dalgada galiba değiştirmişler. Önceden uzak mesafeden az hasar alıyordu. Galiba değişmiş. Ona bir daha bakacağım. Biz tutmuşuz yine. Şimdi rüzgar kartal dedik ama burada paramız yettiği için geçit bekçisi yaptık. Burada artık kral upgrade de devam edeceğim. Olabildiğince gelirimi yüksek tutacağım. İşçi sayımı yüksek tutacağım. Kısaca böyle. Şimdi 5. dalgada tutabileceğimi biliyorum ama 6. dalgada ve 7. dalgada sıkıntı yaşayacağımı biliyorum aynı zamanda. Dolayısıyla çok işçi almamaya çalışacağım. Nasıl yapacağız? Bir işçi alırsam 100 gold'um olacak. Rüzgar kartalı koyacağım 6. dalgada. Sonrasında paramı harcamayıp tekrardan bunu veya geçit bekçisini geliştirmeye çalışacağım ki 7. dalgada rahat edebileyim. Çünkü Pyro'nun hasarı çok az olacak 7. dalgada. Takım arkadaşım her türlü tutuyor. Aslında bir Pyro rehberi mi yapsam acaba yeni oyuncular için? Pyro nasıl oynanır? Nasıl rank atlarsanız çok hızlı diye. Şu an düşünce bir mantıklı geldi. Burada Zeus'a paramız yettiği için Zeus aldık. Normalde dediğim gibi rüzgar kartalı koyacaktık. Planlar sürekli değişiyor abi. Bak hani ezbere oynamıyorum oyunu. Ezbere nasıl oynadık? Tabii ki vahşi göndereceğiz dedik ve orayı ezbere oynadık. Ama işe yaradı. Ama genel olarak ezbere oynamayın. Duruma göre şekillendirin. 6. dalgada Zeus gayet iyi. 7. dalgada fena değil. Dolayısıyla Zeus'a çevirdik. Buradaki diğer hamlemiz de geçit bekçisini geliştirmek olacak ki gördüğünüz gibi hemen patates oldu. Pyro'muz da patates oldu. Zeus'umuz da patates olacak ama yanında götürebildiği kadar götürürse gayet iyi. 2 tane geçirdik. Zayıf olduğumuz bir dalga. Hiç önemli değil. Yani Zeus orada en iyi seçenekti. Hani şeyi düşünebilirsiniz. Rüzgar kartalı koysaydın daha mı iyiydi? Bu arada otomatik gelirimiz açık şekilde artık geçirmeye başladık. Neden? İşçi sayısından dolayı. Şimdi şunu geliştirebiliriz. Dediğim gibi. Onun dışında zaten hani boynuzlu mu yapsak ya? Boynuzlu yapalım bir tane. Tank eksiğimiz ortadan bir kalksın. Kral upgrade'i basıyorum sürekli. Bu arada bu turu basmayabilirdim. Yine üzerimizde shutdown var. Neden? İşçi sayısından dolayı dostlar. Yani baktığın zaman 6. dalgada geçirdik ama
Tamamen işçi kaynaklı bir shutdown. Burada Pyro'nun hasarının bu kadar yüksek olduğuna bakmayın. Hepsine vurduğu için yüksek görünüyor. Rakibin bir tane keşiş göndermesiyle beni yok edebilirdi. Bir tane işçi alacağım. Gördüğünüz gibi ileriye dönük bir Zeus'tu. 7. dalga zayıf olmasına rağmen burada iş yaptı. Rakibimin DPS'i yok. Ama mantar koymuş galiba. Dolayısıyla ekstra bir şey yapmama gerek yok. Hala gelir açık şekilde oynayabilirim. Gördüğünüz gibi yine geçirdik yani. Çok da bir şey yapmamıza gerek yok. Dino göndereceğiz. Burada mesela büyü hasarı öneriyor. Ben senin önerdiğin şeyi sevmiyorum. Şimdi burada ne yaptık abi? Geçit bekçisini haberciye çevirdik, geliştirdik. Her zaman unitlerinizi geliştirmeye bakın. Sadece mantıklı zamanda yapın bunu. Burada zaten ben değer olarak öndeyim. Boynuzlu olabildiğince tanklayacak ve bana haberciden Kerberos çıkartmamı sağlayacak. Ve aynı zamanda 9. dalgada Kerberos ve boynuzlu güçlü olduğu için bu bana işçi alabilmem için zaman tanıdı. Bak direkt sıraya koydum işçimi. Hem burayı tutacağım hem de olabildiğince yüksek işçiye çıkıyorum. Mantığı bu. O yüzden geliştirdik. Öldü. Ölecek tabi. Ama bize zaman tanıdığı için yeterli olacak. Bana işçi almakta da zaman verdi. Bir an korktum geçireceğim mi acaba diye. O kadar konuştuk. Shutdown verdi takım arkadaşım. Yeteneği var, keser diye tahmin ediyorum. Yok. Kesti. Gördüğünüz gibi işçimi de aldım ve öndeyim. Bunu da arkasına bir tane menekşe yapmak için koydum. Şimdi burada protonu koymasam da olur. Koymayayım hatta. Şöyle bir rakibime bakayım. Hadi bir tane de robo gönderelim. Yüksek bir hasar vuralım rakibe. 9. dalgada sıkıntıya düşsün. Oyunu kazanmak istiyorsanız dostlar, işçi sayınızın fazla olması lazım. Kısaca böyle. Tabi işçi sayınız fazla olacak diye gold'dan feragat etmeyin. Doğru orantıda göndermeye çalışın. İkisini ortalayın yani. Burada dediğim gibi geçiriyor. Anlık internetim duraksadı. Mesela takım arkadaşımla kıyaslayabilirsiniz beni. O 9 işçi, ben 14 işçiyim. 10 işçi oldu, 11 işçi oldu. Ama biz daha bir şey yapmadık. Menekşe geliştirilebilir. Boynuzlu koyulabilir. Şunu şöyle çekirdeğe çevirebilirim. Çok opsiyonum var. Hangisi en iyisi diye düşünüyorum. Bir tane boynuzlu. Şöyle yaparsam yeterli olur diye tahmin ediyorum. Çok beğenmedim bu arada. Sadece burada Zeus'um var. Hasar vurabilecek. Proton gıdıklayacaktır. Ama işte tank fazlam olduğu için bana hasar vurmamda zaman tanıyor. Ha bir de habercimiz vardı, pardon, onu da unuttuk. Haberci de gayet iyi iş yaptı. Kral upgrade'i basmam çok yanlıştı. 11'de gönderebilirdim. Ha, görevlerimiz de gelmiş. Görev tamamlıyoruz bir yandan. Burada Dino veya diğer tankları şöyle gönderebilirsiniz 11. dalgada. Kanka bir git. Burada girişim alacağım.
Neden girişim alacağım? Çünkü oyunda zaten öndeyiz. Şöyle bir tane Dino'ya bir tane de Solucan'a bırakayım. 100 mitimum olunca bir tane de Solucan gönderecektir. Gayet iyi. 20 işçiye çıktık. Değer olarak yükseğiz. Menekşe güçlü bir DPS ve tank. Tank olarak düşünmeyin onu. Off tank olarak düşünün. İkisini de yapıyor. DPS'i de kötü değil bu arada. Zeus da hemen hemen aynı vurur diye tahmin ediyorum. İşçi sayım çok yüksek. Yani bir de girişim aldık. Girişimle birlikte daha da yüksek olacak. Sadece kral upgrade'i veya income açarak maç biter. 100 gönderdi. Bakın Menekşe en yüksek hasarda. Neden? Çünkü skill'i alan hasarı vuruyor. Zeus'tan daha iyi vurduğu gösteriyor. Ama işte frontline olduğu için ölecek. Ama Zeus ölmeyecek. Vurmaya devam edecek. Tabi bu dalgayı tuttuk. Ölmedi bu dalgada. Gördüğünüz gibi rakibim sıkıntı. Bu arada koruyucu buff'ını frontline'a vermeyin abi. Hiçbir zaman. Her zaman uzaktan vuran unitlere verin. Öldüğü zaman çünkü o buff gidiyor. 120 olursa köstebek göndereceğim bir tane. Oldu. Gönderdik. Ekstra ne yapalım? Hiçbir şey yapmama gerek yok. Şunu geliştirdim. Yeterli olur. Neden? Artık yanındakilerine de fazladan kalkan verdi. Eğer boynuzluyu aksakala çevirirseniz yanındaki boynuzlular ekstradan %5 zırh alacaktır. Diğerleri ise bakın hepsi %10 %10 artı 5. Bu %15 artı 5. Neden? Çünkü boynuzlu. Şuradan aksakalın yeteneğini de okursanız daha iyi anlarsınız. Masum orada bırakayım. Bir tane yalandan vahşiye tıkladım. Çünkü köstebek göndermiştik. Onu unuttum. Rakibim çok kötü oynuyor. Neden çok kötü oynuyor abi? Rakibim burada Küheylanları Pegasus'a çevirmiş ama hiçbir mana harcayan unit yok. Dolayısıyla çok zayıf. Hiçbir mantığı yok bunu geliştirmenin. %83 geçirdi. Takım arkadaşım da geçirdi. Oyun bitiyor burada. GG diyebiliriz. Çok basit göründü yani. Çok basit göründü biliyorum farkındayım. Ama gerçekten de basit. Yani sadece benim yaptığımızı yapsanız otomatik girer açıp oynasanız yeterli olacaktır. Dostlar serinin ilk videosu. İkinci videoda görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın.